Herkese merhaba. Bugün size yüzümde gördüğüm makyajı nasıl yaptığımı ve boynuma bağladığım fuları nasıl bağladığımı göstereceğim. Yakın Sanat'a hoş geldiniz. Ben Yakın Sanat'tan Gülpembe Yakın, resim öğretmeni ve sanat terapistiyim. Yakın Sanat kanalında yüz yogası, sanatla terapi videoları, makyaj ve eşarp veya fular bağlama videoları paylaşıyorum. İlginizi çekerse beğen tuşuna basmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Sizler ne kadar beğeni gönderirseniz, ne kadar fazla abone olursanız bizim izleyicimiz o kadar artmış oluyor. Algoritma bizi o kadar öne çıkarmış oluyor. Ben de yeni videolar çekmek için motivasyon kazanmış oluyorum. Sıra geldi fularımı nasıl bağladığımı anlatmaya. Şimdi bunu sökelim. Uzun bir fular bu. Şöyle, bunu ikiye kıvırıyorum. Açalım önce. Şu şekilde. Uzun bir fular. Bunu ikiye kıvırıyorum. Sonra şu ucunu tekrar ikiye kıvırıyorum. Ve ucundan şöyle gevşek bir düğüm atıyorum. Sonra bunu iki kat olacak şekilde boynuma geçiriyorum. Bu şurada bekliyor. Sonra bunun iki katını birden şu şekilde katlaya katlaya geliyorum. Bunu bu şekilde tutuyorum. Şuradan buradaki düğümün içinden alt tarafından geçiriyorum. Burayı da tutuyorum ama aşağıdan asıtıyorum bunu. Oldu sana. Şöyle düzeltelim. Oldu sana fular bağlama. Bunu ikiye katlamadan da yaparız. Nasıl olacak bakın bir isterseniz. Yine bu ucu bağlı bir şekilde kalacak. Şurası. Sonra bu iki kattı ya. Bunu tek kat haline getiriyorum. Ayırıyorum yani. Sonra yine boynumdan itibaren ikiye kıvırarak geliyorum ucuna kadar. Yine tutuyorum. Aynı şekilde yapıyorum hepsini. Yine buradan geçiriyorum. Eski düğümün ucunu tutuyorum. Açılmasın diye. Ve oradan asıtıyorum. Bu da bu şekilde bir fular bağlama oldu. Hangisi güzel acaba? Fikrinizi söylerseniz sevinirim. Cildimizi nemlendirerek başlıyoruz. Ne kadar iyi nemlendirirsek makyajımız da o kadar iyi duruyor. Şu ürünü kullanıyorum. Pitera özlü bir esans. Japonya'dan almıştım. Elimin içine alıyorum çok az. Çok akışkan su gibi. Hiç gösteremiyorum da. Elime azıcık azıcık alıyorum yüzüme. Pirinç ve pitera özlü. Her sürdüğümüz malzemeyi masaj yapar gibi yüzümüze sürüyoruz. Hepsini aşağıdan yukarı doğru yapıyoruz. Boynuma yapmadığımı fark ettim. Ben şimdi kısa kesiyorum ama siz daha uzun yapabilirsiniz. Hyaluronik asit içerikli Hadalabon'un bir ürünü var. Bunu da Japonya'dan almıştım. Biraz jel gibi bir sıvı.
Yine parmaklarımla alıyorum. Yine masaj yapar gibi. Tüm yüzüme bunu yediriyorum. Sonra şöyle bir ürün var. Peptit içerikli. Kırışıklıkları gidermek üzere. Hem makyaj altına bunu kullanıyorum. Hem geceleri yatmadan önce ve sabahleyin duş aldıktan sonra bundan sürüyorum. Bu da şu şekilde. İçinde iplik iplik peptitler mi vardır nedir bilmiyorum. O iplik iplik gibi olan şeyler yüzüme sürdüğüm zaman eriyor bunlar. Şu şekilde. Yine parmağımla alıyorum. Şeffaf. O içindeki iplik iplik gibi görünen şeyler de masaj yaparken, yüzüme sürerken eriyor. Göz çevresi için Doktor Era'nın şu ürününü kullanıyorum. Böyle göstereyim. Bir pompa sıktığımda yetiyor. Yine yüzüme, gözlerime masaj yaparak bunu yediriyorum. Nemlendirici olarak da en son bunu sürüyorum. Şu ürün. Japonya'dan almıştım. Pirinç ve pitera özlü yine. Şu şekilde bir kıvamı var. Gözümün şu köşelerine de sürüyorum. Yine masaj yapar gibi. Bu nemlendiricilerimi sürerken hep aşağıdan yukarı doğru hareket ediyoruz. Nemlendiricimizi bitirdik. Nemlendiricileri sürdükten sonra 10-15 dakika bekliyoruz ki cildimiz bu nemlendiricileri emsin. Makyaj bazı olarak Flormar'ın bu ürününü kullanıyorum. Sıktığımız zaman şöyle yeşil renkli jel gibi bir ürün. Göz çevreme de şundan kullanıyorum. Makyaj bazı olarak. Daha iyi bir makyaj bekliyorsak bunları sürdükten sonra da azıcık daha bekliyoruz. 5 dakika kadar daha. Makyajımı yaparken kullanacağım ürünlerin hiçbirisinde sponsor yok. Hepsinin parasını kendim vererek aldım. Göz altıma bunu sürüyorum concealer olarak. Döndürerek ucuna malzemenin gelmesini sağlıyoruz. Elimin üzerinde kontrol edeyim. Şu şekilde. Göz altımızdaki kusurları çok güzel kapatıyor. Hele fotoğraf çekeceğimiz zaman, video çekeceğimiz zaman buradaki kusurları kapatmış oluyor. Far olarak bunu kullanıyorum. Bu far paletini.
şuradaki en açık rengi gözümüzün üstüne sürüyoruz. Kenarlara taşarsa taşsın. Buraları sonra temizleyeceğiz zaten. İkinci olarak bunun yanındaki, en açığın yanındaki şu rengi kullanıyorum. Onu da benim gözlerim küçük ve çekik, göz kapağım dar, gözümü biraz daha büyütmek istiyorum. Onun için göz kıvrımım burasıysa benim, onun daha üstüne buralara sürüyorum. Şu renkten kullanacağım şimdi. Göz kapağıma getirmemeye çalışıyorum. Alt tarafa getirmemeye çalışıyorum yani. Bir sağ bir sol yaparak göz kapağımızı, kıvrımını daha yukarıda göstermeye çalışıyoruz. Açarak bakalım. Şimdi biraz daha şuralara yapabilirim. Gözümüze far sürerken en açıktan koyuya doğru gidiyoruz. Şimdi bu en ortadakini sürüyorum. Onu da şuralara sürmüş olacağım. Azıcık buraya getiriyorum. Daha çok yukarı yapıyorum. Ortadan sola doğru gelmiyorum artık. Buraya bir gölge yapacağım. Buraya da yapalım. Çok azıcık buraya geleyim. Yavaş yavaş gözlerimiz ortaya çıkıyor. Daha sonradan şu en köşedeki koyuyu yapıyorum. Gözümün iç tarafına doğru yapmıyorum artık bunları. Daha çok uç tarafında, kuyruk tarafında çalışıyorum. Şimdi Flormar'daki renk paletindeki en koyu renk yeterli gelmedi. Onun için şu en alttaki Lancome'un bu rengini kullanarak gözüme koyuluk vereceğim. Gözümüzü büyütmek için biraz hile yapıyoruz aslında. Göz kapağımız sanki şurada değil de buradaymış gibi göstererek göz kapağımızı büyük gösteriyoruz. Biraz gözümün köşesinden başlıyorum. Bir yukarı doğru çıkıyorum ve şöyle geliyorum. Burada da aynı şekilde. Buradaki koyuluğu biz gideceğimiz yere göre belirleyebiliriz. O günkü modumuza göre de belirleyebiliriz. Giysimize göre belirleyebiliriz. Daha ağır makyaj istiyorsak buradaki koyuluğu artırırız. Bir fırça alıyorum. Sonra buradaki renkleri birbirine karıştırıyorum. Yediriyorum. Bir hat gibi görünmesini istiyorum bunlar. Sonra Lancome'da şu hafif yaldızlı bir renk var. Ondan alıyorum. Şu fırçayla alıyorum. Yalnız gözümün iç tarafına sürüyorum. Oraya aydınlık veriyorum. Aynı fardan alıyorum. Kaşımın altına buraya yapıyorum. Oraya da aydınlık veriyorum. Çok simli olmadığı için rahatsız edici olmuyor. Benim birkaç sene önce aldığım L'Oreal'in şöyle ucu çentikli gibi olan bir kaş fırçası var. Onu alıyorum. Kaşımın her yerine değil, bazı yerlerine
sanki kılların yönünde gibi dolduruyorum. Her yerine boyamıyorum. Her yerini yapmıyorum. Siyah siyah çok belirgin oluyor o zaman. Kırmızının taşanları vardı. Onları silmek için Estée Lauder'ın concealer vardı. Ondan azıcık alıyorum. Buna değdiriyorum. Böyle şuradan tutuyorum. Yukarı doğru siliyorum. Burası çok aşağıya doğru olursa gözüm sarkık gibi duruyor bu sefer. Gözümün sarkık durmasını istemediğim için altını, gözümün üstünün aşağıya doğru inen taraflarını siliyorum. Flormar'ın Brow Up diye bir ürünü var. Ucu şu şekilde. Hafif açıyoruz. Onu göz pınarıma şuraya konduruyorum azıcık. Parlaması için. Parlaması için değil, gözümün buraları aydınlık, buraları daha gölgeli olduğunda gözüm daha iriymiş gibi görünüyor. Flormar'ın şöyle kızıl kahve bir göz kalemi var. Bunu alıyorum. Göz kapağımın içine boyuyorum. Üst göz kapağımın içine. Yine aynı kalemi alıyorum. Gözümün şu kuyruk bölümünden içeri doğru hafif incelterek, ortaya doğru incelterek yapıyorum. Kesik uçlu şöyle bir fırça alıyorum. Yan kesik. Hafif bunu dağıtıyorum. Bunu da hafif dağıtıyorum. Crayolan markasının şöyle ucu olan, ucunu biraz bozdum ben bunun. Koluma dövme deseni yapayım dedim. O zaman biraz bozuldu. Bununla gözümün kuyruğundan küçücük en dibine yapıyorum. Orasının biraz daha koyu, sanki orada kirpik varmış gibi bir görüntü elde etmek istiyorum. Flormar'ın biraz daha kızıl bir rengi var kalem olarak. Bunu da alıyorum. Gözümün altına şuraya hafif sürüyorum. Ortaya kadar geliyorum. Elime bir kalem alıyorum. Bunu da dağıtıyorum. Flormar'da maskara bazı olarak kullandığım şöyle beyaz renkli bir maskara bazı var. Bundan sürüyorum kirpiklerime. Biraz bunun kurumasını bekliyoruz. Maskara bazı kuruduktan sonra Flormar'da böyle bir maskaram var. Ondan kirpiklerine sürüyorum. Dipten başlayarak sürüyorum. Göz altlarıma da süreyim. Böyle yapayım derken makyajımı bozuyorum bazen. Sıra geldi ten makyajına.
Benim yüzümde şuralarda lekeler var. Yazın güneşe çıktığın zaman çok koyu olur. Koyulaşır bazı yerleri. O yüzden ben çıkmamaya çalışırım. Kışın da o renkler açılır. Bir de çillerim var. O çiller de kapansın diye cilt altı tonu denen bir kavram var. Benim cildim nötr bir ton. Her iki sarılar da oluyor. Gümüş renkleri de oluyor. Onun için bunu yüzümü kapatırken, çillerimi kapatırken bundan bir miktar kullanıyorum. Crayolan'ın şöyle Digital Complexion. Buralara azıcık bundan yapıyorum. Açarak, döndürerek içindeki boyadan, ay akmadı. Şimdi oldu. Buralar azıcık yapıyorum bundan. Oradaki lekeler gitsin diye. Elimle dağıtıyorum. Biraz beyaz gibi görünüyor ama fondötenle kapanıyor. Dudaklarımızı nemlendiriciyi ihmal etmeyelim. Ve Pantene dudak nemlendiricisi var. Bundan birazcık alıyorum. Dudaklarımı nemlendiriyorum. Makyajımız, rujumuz daha iyi olsun diye. Fondöten olarak da şu ikisini kullanıyorum. Crayola'nın fondötenleri Supracolor bunlar. 2 tane tonu birden kullanıyorum. Bunlar çok yoğun. Yüzümüze sürdüğüm zaman kalın bir tabaka gibi yapıyor. Kalın bir tabaka demeyelim de biraz maske gibi yapabiliyor. Bunu çok ışıklı ortamda, fotoğraf çekimlerinde, sahnede sunum yapacağım zaman veya video çekeceğim zaman kullanabiliriz. Veya çok özel günlerde kullanabiliriz. Günlük kullanmada ben bunu kullanmıyorum. Bunu nemlendiriciyle incelterek kullanıyorum. Siz herhangi bir nemlendiricinizi kullanabilirsiniz. Benim Japonya'dan aldığım şöyle bir nemlendirici vardı. Onu kullanıyorum. Bunun içinden bir miktar elimin üzerine alıyorum. Şu şekilde. Sonra fondötenlerimin 2 rengi var demiştim. Açık olanı elmacık kemiklerimin üzerinde kullanmak istiyorum ki elmacık kemiklerim biraz daha ortaya çıksın diye. Önce fondöten fırçasını biraz nemlendiriciye batırıyorum. Sonra da fondötenle karıştırıyorum. Yüzüme sürüyorum. Elmacık kemiklerinin olduğu yere. Biraz da buraya sürüyorum. Sonra bunu dağıtacağız zaten. İkinci olarak elimin üzerinde zaten biraz nemlendirici vardı. Biraz daha alıyorum o aynısından. Çünkü daha çok yerde kullanacağız şimdi. Şimdi koyu renkliden alıyorum. Yine buna batırıyorum. Fondötenle birleştiriyorum. Yüzümün diğer taraflarına bunu sürüyorum. Burnumun kenarlarına bunu sürüyorum. Boynuma ben biraz sonra fular bağlayacağım için boynuma çok sürmüyorum. Fondöten lekesi oluyor o zaman. Yine de şuralarıma yapayım azıcık. Alnıma yapayım. Estee Lauder'ın böyle bir kontürü var. Kontür paleti. Şu şekilde. Bunun şu koyusundan alıyorum biraz. Şuraya birdenbire koyu olmasın diye elimin üzerinde deneyeyim. Evet. Şuraya hafif yapıyorum. Sonra buraya yapıyorum.
burnumun iki tarafından yapıyorum. Çok fazla yapmıyorum. Çok belirgin oluyor. Onun için fazla yapmamaya çalışıyorum. Çok az buralara da yapıyorum. Aldım ortaya çıksın diye. Bunu dağıtıyorum sonra. Alnımdakileri de dağıtayım. Yüzümün şuralarına da hafif yapıyorum. Buradaki sarkmalar belli olmasın diye. Ya da daha ince görünsün diye. Flormar'ın şöyle bir allığı var. Bu rengi alıyorum, yanaklarıma allık olarak sürüyorum. Çok fazla sürmemeye çalışıyorum başta. Bu tarafa daha fazla yapıyorum. Dışa doğru daha fazla yapıyorum. Öne doğru kaybediyorum onu biraz. Lancome'un bu taraftaki highlighterlarından kullanıyorum. İkisini şununla şunu karıştırarak kullanıyorum. Bunu da biraz ön tarafa doğru sürüyorum. Dokunduruyorum diyelim. Crayola markasının şöyle bir likit aydınlatıcısı var. Pompayla sıkıyoruz. Bundan azıcık alıyorum. Şu şekilde. Parmağımı azıcık dokunduruyorum bundan. Yalnızca buralarıma sürüyorum. En önde olmasını istediğim, parlamasını istediğim yerleri bundan sürüyorum. Burnumun önüne, iki kaşımın arasına, biraz buralarıma, dudağımla burnumun arasındaki şu bölümü biraz metalik görüntü veriyor. Sanki yüzümüz biraz metalmiş gibi. Bundan biraz şuralara, biraz da gözümün üzerine azıcık aydınlatması için. Göz makyajımı günlük makyaja göre biraz ağır yaptığımı düşünüyorum. Ben normalde günlükte bu kadar makyaj kullanmıyorum. Flormar'ın şöyle bir rengi var. Bunu dudaklarımda kullanacağım. Gözümü ağır yaptığım zaman dudağımda daha hafif rengi kullanıyorum. Flormar'ın şöyle bir rujunu da ruj olarak kullanıyorum. Bu renk numarası 002.